Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olması dileğiyle kızıl saç boyamaya devam ediyorum. İkinci boyama sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci boyamayı paylaşmıştım. Bir gün arayla kızıl saç yapmaya devam ediyorum. Saç rengini oturtana kadar bir gün arayla devam edeceğim. Sadece iki malzeme kullanıyorum bu sefer. Kırmızı pancar ve kına kullanacağım. Fazla yapıp dondurucuda ya da buzdolabının içinde saklamak istiyorum. Şimdi şu fayansların aralarına sıçramaması için önlem almam gerekiyor. Bir poşeti şu şekilde çadır gibi yapıyorum. Ee, Siyah bir tişört giyiyorum ve şöyle bakın çadır gibi oldu. Hiçbir yere sıçramıyor. Başını ve uç kısmını kesip onları kullanmıyorum. Onlar çok sert. Poşetin içinde hiçbir yeri kirletmeden böyle kabuklarıyla birlikte pancarları rondoda çekebileceğim büyüklükte hızlıca doğruyorum. 2 kilo yaptım pancarı çünkü bir daha bu işi yapmak istemiyorum. Ellerimi nasıl boyadı görüyorsunuz. Bakın fayanslar tertemiz, hiçbir yere sıçramadı. Tezgahın üstü bile tertemiz. Şöyle robotun çekeceği kadar koyuyorum. Kapağını da kapatıyorum robotun ve robotta iyice çekmeye çalışıyorum. Ara ara şöyle yukarı çıkaranları bastıralım. Çok az su ekliyorum. Çünkü pancarlar bu mevsimde biraz susuz. O yüzden azar azar su ekleyerek iyice çekelim. Püre kıvamında olsun. Kapağı mutlaka kapalı olsun. Etrafa sıçramasın. Eski kıyafetler giyin, üzerinize de sıçramasın. Pancar lekesi çıkmaz. Şöyle bakın bastırıyorum ve yine çok az su ekliyorum. Suyu az ekleyin. Birdenbire çok su eklerseniz aşırı sulu olur. Şöyle boya kıvamında olmasını istiyoruz. Kına karışımımızı hazırlarken fazla su koymayacağız. Şöyle püre kıvamına gelene kadar güzelce robotta çekip bir tencerede biriktiriyorum. Gerçekten bu pancar çok faydalı. Antosiyanin kaynağı, C vitamini deposu. Saçlarınız inanın can bulacak. Kendine gelecek, nefes alacak saçlarınız. Herkes bence yapsın. Şöyle tencerede bir gece beklettim. Biliyorsunuz birinci videomu izleyenler biliyorlar. Oradan kalan bu. Şöyle karıştırarak azar azar su ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı su eklemiş oldum. Bu tabii ki yapacağınız pancar miktarına göre su seviyesi değişir. Yani şöyle kolay pişeceği, dibine tutmayacağı bir kıvam olmalı. Bakın kaynadıkça daha da güzelleşiyor. Çok kısık ateşte, küçük ocakta yarım saat kadar kaynadıktan sonra yarım saat kadar pişireceğim. Ara ara karıştıracağım taşmaması için. Yarım kapak yapıyorum. Renklerinin uçmaması için. Burada 200 gram kına var. 200 gram kına kullanacağım. Güzelce soğuyan pancarlı karışımımdan şimdi bir süzgeçle kınanın üzerine alıyorum ve böyle iyice süzüyorum. Kaşıkla bastırarak biraz bunları böyle aşağıya geçirebiliriz. Şimdi iyice sallıyorum, süzüyorum ve bu kalanlarını tekrar tencereye atıyorum. Posasını atmıyorum. Çünkü o posalarla da farklı bir şekilde tekrar saçlarımı boyamak istiyorum. Müthiş güzel bir şey o, süper bir şey. Şöyle azar azar alıyorum. Pancar gerçekten çok sağlıklı. Pancarı hem yemelisiniz, tüketmelisiniz. Hem de saçlarınızı boyamalısınız. Pancar tam bir karaciğer dostudur. Karaciğeri temizler, bağırsakları temizler. O yüzden pancarlı tarifler hazırlayarak yemenizi öneririm. Doğal saç boyamı boya kıvamına gelecek kadar kınanın üzerine pancarlı karışımı süzerek aldım. Çok güzel bir kıvam oluyor. Yıkaması da kolay bunun. Şöyle üzerine streç yapıyorum. Kalanı buzdolabında saklıyorum. Bunu da bir gece tezgahın üzerinde bekletiyorum. Bakın şöyle bekledikten sonra gayet güzel olmuş. Şöyle biraz çırpıyorum. Hemen çırpınca bakın böyle dağıldı. Ve saçlarıma uygulayacağım. Çok güzel beyaz kapatır. Mutlaka saç rengini oturtana kadar bir gün arayla beyaz saçları olanlar yapabilirler. Ellerimi çok boyadı. Ellerimi de temizleyeceğim. Şimdi şöyle saçlarıma sürüyorum. Doğal saç boyası nasıl sürülür videomdaki gibi sürüyorum. Ama tepe kısmına çok bol koyacağım ki
Böyle yer çekimi kuvvetiyle boyalar aşağı doğru akarken tepe kısmının açık boyanmasını istemiyorum. Her zaman tepe kısmına fazla koyun. Şöyle kulağıma, iki kulağıma da pamuk koydum çok bastırmadan. Bu kadar boyam arttı. Bunu üzerine streç yapıp buzdolabına koyacağım. Pancar gerçekten çok dayanıklı, bozulmaz. Şöyle yerlere ve lavaboya gazete sermiştim. Hepsini toplayıp alınca ortalık tertemiz oldu. Yani bana çok iş çıkmadı. Başıma bir poşet geçiriyorum. Üzerine de bir tülbent bağlıyorum. Ve bu şekilde yine 9-10 saat bekletiyorum. Ben saçıma sürüp iş yaptığım için zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Sonra saçlarımı ılık su ile saç kreminden yardım alarak şampuansız bir şekilde yıkayacağım. Yıkamam da çok hızlı zaten. Bunu da buzdolabına koyuyorum. Buzdolabının içine koyuyorum. Dip dondurucuda aylarca saklayabiliriz. Saçlarımı yıkadıktan sonra şöyle hemen kendim çekmek istedim. Çok merak ettim. Şöyle bir evin içinde bir çekeyim dedim. Hava yine çok karanlık, yağmurlu, fırtınalı ve saç rengim böyle olmuş. Çok güzel olmuş. Gittikçe koyulaşan bir saç rengi var. Gittikçe kızıla doğru gidiyor. E, Yine ben bir gün ara verip ertesi gün tekrar boyama yapacağım. Kalan boyamı kullanacağım bu sefer. Boya hazırlamayacağım. Ve sizinle de sonucunu tabii ki paylaşacağım. Şimdi ben şöyle biraz kendim çekeyim. Bakın dipler de çok güzel boyanmış. Dipten uca mükemmel bir uyum içerisinde. Eğer videoları dikkatle izler ve benim gibi yaparsanız sizin de saçlarınızda renk her yerinde eşit olur. Çok güzel bir şekilde görünür. Bunun sırrı boyanız çok sıvı olmayacak. Tepe kısmına fazla koyacaksınız. Ve benim doğal saç boyası nasıl sürülür videomdaki gibi süreceksiniz. Videoları dikkatli izlerseniz yapabilirsiniz. Şöyle bahçede de göstermek istiyorum. Böyle bir yeşil bir gömlek giydim. Yeşille kızıl çok güzel duruyor gerçekten. Ama fırtına geliyor. Hava birden karardı. Şimdi yağmur bastıracak gibi ve ben bu çekimi hemen hızlıca bitirmek istiyorum. Yağmur başlamak üzere ama şöyle eve gidene kadar daha çekmeye devam ediyorum. Gerçekten çok güzel ama tek şanssızlığım havanın karanlık olması, e, yağmur ve fırtına olması. Aslında gündüz saatleri ama yine de fırtına e, havayı kararttı. Yağmur gelene kadar şöyle biraz daha çekeyim. Yeşille çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel bir renk olmuş. Yağmur indirmek üzere. Ben hala çekmeye devam ediyorum. Doğal saç boyama gerçekten çok sağlıklı. Lütfen sabrederek devam edin. Beyaz saçları olanlarda ilk boyamalarda bu şekilde olmaz ama sabırla devam ederseniz saç rengini oturtabilirsiniz. Saç renginizi oturtmak için bir gün ara ile 4-5 defa boyama yapabilirsiniz. Daha sonra saçlarınız dipten uzamadan dip boyayla devam edip ayda bir kez de tam boya yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Saçlarım dipten uzamadan önce haftada bir genelde dip boya yapıyorum. Ayda bir kez de tam boya yapıyorum. Aynı renk yapıyorsam hiç sorun olmuyor. Boyalarım da zaten dondurucuya fazla yapıp koyduğum için dondurucuda her zaman boyam hazır. Çıkarıp oradan kullanıyorum. Bazen çok acil durumlarda 2-3 saat bile bekletebiliyorum. Bazen 7-8 saat, bazen 10 saat, 12 saat beklettiğim de oluyor. Çok bekledikçe hiçbir zararı olmaz. Tam tersine çok faydası olur. Saçınızda ne kadar uzun bekletirseniz ki bakın yağmur başlamak üzere, hatta atıyor, böyle ıslandım. Böyle yağmura yakalandım. Islanınca da böyle oldu. Çok müthiş indirdi birdenbire. Şimdi saçlarım kuruduktan sonra da şöyle tekrar bir çekim yapmak istedim. Size göstermek istedim. Onları kendim çekmiştim. Şimdi eşime böyle çektiriyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Hala saçlarıma şampuan değmedi. Biliyorsunuz bu saç boyalarını ben önce boyayı akıtıyorum. Daha sonra saç kremiyle kolayca tarayabilmek için saçlarımı saç kremiyle tarayıp duruluyorum. Hepsi bu kadar. Saç kremini hep şampuandan önce yapın. Şampuandan önce saç kremi yaparsanız hiç korkmayın.
Şampuan da zaten çok az kullanın. Bu doğal saç boyamalar sayesinde çok çok az şampuan kullanacaksınız. Ben öyle yapıyorum. Bir tane şampuan bana 6-7 ay gidiyor diyebilirim. Bebek şampuanı kullanıyorum. Organik şampuanlar da kullanabilirsiniz. Hangisi kesenize uygunsa olur. Rengin güzelliğine bakar mısınız? İşte güneş olsaydı bu renk çok daha farklı duracaktı. Şu an güneşsiz havada, iç mekanda duruşu böyle. Saçlarınızda doğal saç boyamadan sonra çok kaşıntı olur. Çünkü doğal saç boyama çok saç çıkarır. Saçlarınızı fışkırtır. Bakın benim saçlarım çok ince telli ve hacimsiz ve az olmasına rağmen aslında çok da sık saçım var, görüyorsunuz. Bunların hepsini doğal saç boyamaya borçluyum. Bu saçlarımın hepsi doğal saç boyama sayesinde çıktı. Saçlarınız dökülse bile doğal saç boyama yapıyorsanız hiç korkmayın. Sürekli yeniden dökülen saçlarınızın yerine saçlar çıkmaya devam eder. Sizlerden de güzel haberler bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun. Hoşça kalın.